Selamlar. Ben Salta'ya geldim. Salta şehrine. Burası hem aslında şehir hem de ne olarak geçiyor? Eyalet olarak geçiyor. Salta eyalet. Yine başkenti de aynı yer. Salta. Ne zaman geldim? Dün geldim ben. Dün biraz geç geldim. O yüzden çok fazla video çekmeye fırsatım olmadı açıkçası. İşlerim falan vardı. Onları hallettim vesaire. Bugün hem şehri gezeceğiz. Hem burada Mercado var. Güney Amerika'nın yaygın kültürlerinden bir tanesi. Genelde Peru'da yaygın olarak var. Arjantin'in kuzey kısmında da var. Çünkü burada daha çok yerli insanlar yaşıyor. Yani Arjantin'in yerli insanları yaşıyor, öyle söyleyeyim. O yüzden burada Mercado kültür de var. Oraya da bir gideceğiz, bakacağız. Gezilmesi gereken yerler var meydanda, merkezde. Yine oralara gideceğiz. Öyle bir de benim denemek istediğim bazı işte Kuzey Arjantin'e özel lezzetler var. Bu genelde Ant Dağları'nda diğer ülkelerden de meşhur olan yemekler. İşte humita var, tamales var. Onun dışında empanada burada da biraz daha farklı. Dün ben kendim denemiştim. Bugün yine yemek istiyorum. Size de göstereceğim. Burası benim hostelim. Dün geldim. 2 günlük rezervasyon yaptım. 5 kişilik bir oda burası. Günlük işte 2400 Arjantin pesosu veriyorum. O da yaklaşık işte neredeyse 5 dolara yakın bir şey yapıyor. 5,5 dolar falan filan yapıyor. Yani ben geldiğimden beri Arjantinli arkadaşlar Arjantin pesosu epey yükseldi. Ben ilk geldiğimde işte 360-370'ten bozuyordum. Şimdi en son bozduğumda 430 küsürlerden bozdum. Yani 70-80-90 peso arttı, yani öyle söyleyeyim. Artık neredeyse 5 dolarlara dayandı. Buradan sonra da Kuzey Arjantin'e doğru devam ediyor olacağım. Huyu'dan sonra gitmek istediğim yerler var. 3-4 tane böyle köy tarzı. Oralara yarın gidiyor olacağız. Zaten devamındaki videolarda görüyor olursunuz. Salta diğer büyük şehirlerden biraz ayrılıyor. Evler genelde bu şekilde müstakil tarzı. Şehir merkezine oldukça yakın burası. Burası benim hostelimin hemen köşe başı. Benim kaldığım hostel de Kovaç Hostel. Buralara gelecek olursanız eğer tavsiye ederim. Fena bir yer değil. Şurada bir bazilika var. Ben geçerken göstereyim dedim. Hem de sokakları da bir ufaktan göstereceğim. Nasıl bir yer olduğunu görmüş olun. Ufak bir bazilika var burada. Şu ileride yine meşhur bir katedral var. Onların hepsini beraber geziyor olacağız merkezde. Şimdi empanada denemeye gidiyoruz. Bir de orada tamales vardı. Bu şeyler genelde Güney Amerika'nın birçok yerinde, Ant Dağları'nın olduğu birçok yerli halkın yaşadığı yerlerde yaygın. Büyük şehirlerde de var ama lezzetli olanlar genelde yerli insanların yaşadığı yerler oluyor. O yüzden ben de bu tür lezzetleri genelde böyle kültürü yaygın olan yerlerde denemeyi tercih ediyorum açıkçası. Buraya bana şey tavsiye etti ya. Onlara El Chalten videosunu göstermiştim. Isra ile Mert var. Onlarla görüşmüştük. Onlar da Güney Amerika'yı geziyordu. Onlara da selam olsun buradan. Onlar tavsiye etti. Dün gittim, beğendim. Bugün tekrar deneyelim. Hem size de göstereyim. Empanadacımız burası. La Centenaria diye geçiyordu. Geldim şimdi arkadaşlar empanadacıya. Şöyle fiyatları göstereyim size. Bir tane etli, bir tane de peynirli söyledim. Burada sadece 2 çeşit var. Başka yerlerde daha fazla çeşit olan yerler de oluyordu. Bir de tamal söyledim. Tamales. Bunu hiç denememiştim. İlk defa burada deneyeceğim. Bunları söyledim sadece. Bakalım bunları deneyelim. Mekanı da şöyle göstereyim size. Böyle güzel tatlı bir yer. Dışarıda açık oturma yeri var. Ya fiyatları 150 Arjantin pesosu bir tane empanada. 150 Arjantin pesosu da yaklaşık ne kadar yapıyor şu anda? 450'ye 1 dolar dersek yaklaşık 30 sent falan yapıyor işte. O da yaklaşık 6,5 lira falan tanesi. Buradaki Kuzey Arjantin'deki empanadalar küçük arkadaşlar. Yapılışını da göstereyim size, izin verirlerse. Şöyle bir fırında yapıyorlar. İçeride mesela şu an sipariş verdiğinizde hazırlıyorlar empanadaları. Öyle hazır değil yani, hazırlanıyor. Ondan sonra böyle taş fırına konuluyor. Sonra size servis ediliyor. Arkadaşlar geldi benim empanada ve tamales. Allah, şöyle bir sos koymuşlar. İçecek söylememiştim ben. Bir tadına bakayım ne bu diye bir denedim. Çok şey geldi ya. Bayağı aşırı acı.
Empanadalar söylediğim gibi epey ufak. Tamam istediğimde bu. Hafiften duman çıkıyor. Böyle mısır koçanına sarılmış. İçinde de mısır var bildiğim kadarıyla. Bakalım deneyeceğiz şimdi beraber. İlk önce empanadayı deniyorum. Bu peynirli olanı. Şöyle göstereyim içinden. Bayağı güzel. Dün de denemiştim aslında da. Dün etliyi daha çok sevmiştim açıkçası. Biraz dışarıda yemiştim dün. Alıp dışarıda yemiştim. Bugün peynirli daha güzel geldi. Şu an etliyi daha denemedim. Bayağı iyi. Soslu deneyelim bir de. Acı ama yapacak bir şey yok. Çok iyi ya. Tek sıkıntısı çok ufak. Fiyatı uygun ama bu kadar ufak da sarmıyor yani. Etliyi deneyelim bir de. Etinde şu şekilde. Malzemesi bol. İçinde et var. Soğan, sarımsak var. Bu bizim şeye çok benziyor iç malzemesi ya. Çiğ böreğe çok benziyor iç malzemesi. Dış hamuru falan değil de iç malzemesi aynı çiğ börek tadında böyle. Bu da güzel, bunu da seviyorum. Muchas gracias. Şimdi sordum, şeymiş bu, ahiymiş bu, acı yani. Bu empanadalarla bu yeniliyormuş. Tamarisi de sordum nasıl yeniliyor diye. Kesip mi yiyoruz, açıp mı yiyoruz diye. Şey dedim, açıyoruz ondan sonra kesiliyor dedi. Bakın yeşil soğan var içinde. Böyle belki evde yapmak isteyen olur falan, denemek isteyen olur da şu hamurunu yapması biraz zor yani. Böyle bayağı dantel gibi işliyorlar bu hamurunu. Güzel yapıyorlar. Şöyle düğüm atmışlar. Vallahi biraz zorlandım da açtım ben bunu. Şöyle göstereyim. Mısır topu gibi. İçli köfteye benziyor ya bizim arkadaşlar. İçini açınca gözüküyor. Şöyle göstereyim. İçli köfteye benziyor daha çok bu. Deneyelim bakalım nasılmış. Ay iç malzemesi içli köfte gibi de bu mısır beni pek sarmadı ya, çok hoşuma gitmedi. Acı da değil, tatlı da değil, öyle yavan bir tadı var yani. Tuzlu da değil, normal. İç malzemesi fena değil de hiç pek sarmadı açıkçası. İç malzemesi bol ama et, patates vesaire bir şeyler var, sebze. Fena değil. Ben arkadaşlar o empanadacıdan çıktım, sonra hostele gittim biraz. Ama öyle sıcağıydı, çok video çekilecek bir hava yoktu açıkçası. Ya Salta'nın özelliği arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Arjantin'deki en işte kolonyalvari şehir olarak geçiyor burası. Evlerden, mimariden vesaireden dolayı. Burayı o yüzden daha çok böyle Endülüs mimarisine vesaireye benzetiyorlar. Buranın özelliği ve güzelliği o. O yüzden burayı göstermek istiyorum. Benim de açıkçası şeye çok hoşuma gitti. Dün geldiğimde biraz, yani burada çok fazla yerli insan olduğu için biraz tedirgin oldum açıkçası. Tedirgin oldum açıkçası. Ya çünkü önceki gezdiğim yerler daha çok böyle turistik yerlerdi. Yine yerli halkın olduğu yerlere gittik falan ama ilk defa böyle büyük bir şehirde bu kadar büyük bir topluluğu görünce bir de o insanlar biraz daha çekiniyorlar, böyle bakıyorlar, böyle boş boş bakıyorlar. Diğer yerlerdeki insanlar daha çok şeydi. Baktıklarına falan selam veriyorlardı. Bunlar çok konuşkan değiller. O yüzden biraz tedirgin etti. Bir de sokakta polis gördüm. İnsanların tavırları da biraz beni tedirgin etti açıkçası. Çünkü bakıyorum insanlar çantalarını önlerine asıyor. İşte köşe başlarında polisler var vesaire. Biraz tedirgin oldum da
şu an bir sıkıntı yok gibi, alışacağız. Çünkü buradan artık Bolivya'ya geçiyoruz. Bolivya ve Peru'ya çıktıkça zaten daha çok yerli insanlarla görüşeceğiz. Tanışacağız. O yüzden alışmak lazım. Bakın. Satış yapanlar da hep şey satıyorlar. Alpaka ürününden ürünler. Güzel ama ya, bu şehri hakikaten sevdim. Yukarıdaki yerleri bitirdikten sonra muhtemelen tekrar buraya döneceğim. Belki farklı şeyler yaparız yine burada. Bakın, Endülüs mimarisi diyoruz. Balkonlar falan filan böyle cumbalı tarzda. Geçerken bunları da göstereyim dedim. Güzel ya, hoşuma gitti şey. Çok fazla insan da yok şu an. Dün akşam ben dışarıya çıkmıştım. Çok kalabalıktı. O da tedirgin etmişti. Şimdi kiliseye geldik. Şu ön taraftan size kiliseyi göstereceğim. Burası San Francisco Kilisesi. 1882 yılında yapılmış. Bayağı da güzel bir mimarisi var. Kolonyal dönem burası. Bakın yanında şurada motordaki adam kilisenin tam önüne gelince şey yaptı. Stavros çıkardı. Buradaki halk da anladığım kadarıyla dindar. Tukuman'da da benzer şekilde insanlar şeydi çünkü. Böyle kilisenin önünden falan geçerken genelde şey yapıyorlardı, böyle önünden yürürken stavros çıkararak yürüyorlardı. Kilisenin içini yoklayalım bakalım. Ben dün girmiştim bir içine akşam. Fena değildi. Çekim yapabilirsem bir de içini gösteririm size. Kilisenin içi bu şekildeydi. Buralar plazanın etrafındaki yapılar. Genelde artık işte restoran, kafe, bar şeklinde bazıları hizmet veriyor. Burası da plaza. 9 Temmuz meydanı. Genelde Güney Amerika'da da önceki videolarda söylediğim gibi işte şehirlerin veya ulusun bağımsızlık günleri şehir meydanlarına tarih ve isim olarak veriliyor. Ya da şehrin bağımsızlığını sağlayan kurucunun veya liderin ismi veriliyor. Arjantin bayrağı var. Yanında da öteki bayrağı bilmiyorum. Muhtemelen Salta eyaletinin bir bayrağı olabilir. Güzel bir yapı burası da. İleride benim ilgimi çeken farklı bir müze var. Ben oraya giriş yapacağım. Yüksekdağ Müzesi. Yüksekdağ Müzesi'nin özelliği arkadaşlar, 99 yılında bir arkeolog Şili Arjantin sınırında yüksek bir volkanda, adını şu an telaffuz edemeyeceğim yüksek bir volkanda, birazdan söylerim onu. Yazarım da videonun altına. 3 tane İnka çocuğu mumyası bulunuyor burada. O bakımdan çok ünlü. Yani bu mumyalar hatta şöyle söyleyeyim, dünya üzerinde en iyi korunmuş mumyalar olarak geçiyor. Bu mumyalar işte 1500'lü yıllarda işte o volkanda tanrılara kurban edilmiş. İşte 99 yılında bulunuyor. Daha sonradan da işte 2000'li yıllarda, 2000'li yılların ortalarında falan Arjantin'de müze olarak sergileniyorlar. Birazdan
Açık olduğunu sanıyorum çünkü kontrol etmiştim, saatini 6.30'a kadar açıktı. Bir oraya girelim bakalım. Merak ettiğim yer çünkü burası. İnka çocuklarının bulundukları volkan bu. Volkan Xuxa diye geçiyor ismi. Bu çiftleler diye okunuyor Arjantin'de. Xuxa diye ben okuyorum da bilmiyorum artık doğrusu muhtemelen odur. Volkanın yüksekliği bu arkadaşlar. 6700 metre, 6739. Yani bu yükseklikteki bir volkanda bulunuyorlar. Öyle söyleyeyim. Mumyalar o kadar iyi korunmuş ki hakikaten söyledikleri kadar var. Yani kas yapıları bile bozulmamış arkadaşlar. 6700 metrede 1,5 metre derinlikte bir çukura gömmüşler. Çukura gömüldükten sonra da olmuş. Bir tanesine yıldırım falan çarpmış. Bakın mumyalar bunlar. Yani orijinalleri falan. Kas yapıları falan bozulmamış. Kollarına falan bakın. Donduğu için herhangi bir bozulma olmamış. Bakın gösteriyor daha yakından. İçeride koruması da yani belli bir sıcaklık, nem, hidrojen, nitrojen falan filan değerleri var. Girişte onun videosunu izlemiştim. Belli bir şeyde korunuyor hepsi yani. O yüzden de aynı şekilde devam ediyor. Hikayesini öğrendiğim kadarıyla 2 tane İnka köyünden çocuklar ritüel için, seremoni için yapılıyor. Evlendiriliyor hayali olarak. Bu giydikleri kıyafetler vesaire de sadece onların kendilerini bir şeylerden koruması için değil, statü, kimlik, bu tür şeylere belli eden kıyafetler. Yani giydikleri kıyafetlerin de farklı anlam ve sembolleri var, öyle söyleyeyim. Ve gömülürken de bazı kıyafet ve şeylerle gömülüyorlar. Eşyalarla falan gömülüyorlar. O eşyaları da yine müzede sergiliyorlar. İçeride fotoğraf vesaire çekmek yasak. Hatta beni uyarmaya geldi birisi. Kontrol ediliyormuş. Onu da görmüş olduk. Ben çekiyordum. Yazıları Translate'ten kameraya çekip Türkçe okumaya çalıştım daha iyi anlamak için. Çünkü çok fazla terim falan filan var. Arkeolojik olarak vesaire olarak da dilim yetmiyor açıkçası hepsini anlamaya. Daha iyi anlayabilmek için öyle aldım. Translate için kullandığımı söyleyince bir sıkıntı olmadı. Tamam dedi, çıktı adam. Mumyaları odaya yerleştirmeden önce de bu 3 çocuğa veriyorlar. Koka ve alkol veriyorlar. Odaya o şekilde yerleştiriyorlar, o 1,5 metrelik derinlikteki odaya. Bu ritüellerin seremonilerin belli şeyleri var. Kıyafetler olsun vesaireler olsun, koka veya alkol adak olarak sunuyorlar yani tanrılara. Bayağı etkileyici bir müze ya. Buralara yolunuz düşerse uğramanızı tavsiye ederim. Çıktım arkadaşlar şimdi müzeden. Ya bu tür müzeleri seviyorum. Arkeolojik müzeler falan ilgimi çekiyor. Diğer sanatsal müzeler çok olmasa da arkeolojik müzeler vesairelere gitmeye çalışıyorum. Bu önemli bir müze bir de. Bulunduğu o mumyalar bakımından. Bu İnka kültürünü vesaireyi de zaten epey merak ettiğim bir kültür. Buraya gelme amaçlarından biri de oydu zaten. Peru epey merak ettiğim bir ülke. Oraları gidince zaten daha detaylı şeyler göreceğiz. Şurada dondurmacı varmış ya, bir dondurma alalım. Herkes yiyor. Size hemen karşımdaki farklı bir kiliseyi göstereyim. Bayağı güzel burası. Bakın. Pembe şekilde. Yani buraya gelirken mesela ufak köylerden geçtik. Ufak köylerdeki kiliseler bile bayağı yani. Güzel yapılmış. Mimarileri iyi. İyi de epey. Şu da herhalde eski bir bina. Bakın balkon yapısı falan. Hep böyle Endülüs mimarisine benziyor. Buradan bir dondurma alalım. Sonra devam edelim. Dondurmamızı aldık. Şu dondurmayı arkadaşlar 20 lira falan verdim. Biraz yiyeyim de ben. Çekim sonra. Elim doluyken çekemiyorum. Beyaz olan limon, pembe olan çilek, kahverengi olan da süper dulce leche. Dulce leche burada meşhur bayağı.
Videoyu izleyenler artık öğrenmiştir ne olduğunu. Ya güzel de bu zincir dondurmacı olduğu için çok iyi değil. Mercado San Miguel arkadaşlar. Gezelim bakalım biraz. Öyle rastgele yürüyeceğim. Çok detaylı bir şey çekemem. Kıyafet satan yerler de var bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Bu ürünlerin çok çakma muhtemelen. Görüntülerden anlaşılacağı üzere. Her şey var Mercado'da. Kıyafet de var, yemek de var. Sebze meyve satan da var. Böyle oyuncak satan da var. Ben hepsi birleşik sanıyordum da birleşik değilmiş ya. Ön tarafa geldim. Bu yemeklerin, sebze meyvenin vesairenin satıldığı yer kapalıydı. O yüzden parka gidiyorum arkadaşlar. Orayı maalesef gösteremeyeceğim. Muhtemelen akşam açılıyor orası, yemek saati olduğu için. Yemek vesaire olayları döndüğü için. Burası da yine meydana çıkıyor. Ben buradan parka gideceğim. Bu kısım oldukça kalabalık ya. Şehir merkezinde kimse yok. Bu kısım bayağı kalabalık. Burada da bakın polis durmuş. Bir tane adam yerde oturuyor. Çocuklu annesi var. Böyle yoldan geçerken de göstereyim de burada yaşayan insanlar alan nasıl, onları da görmüş olun. Yer hakkında bir bilginiz olur en azından. Parkın karşısına geldim bakın. Teyzemler dans ediyor. Oo, su buraya kadar geliyor da. Öyle güzel bir park yapmışlar ya. Hoşuma gitti açıkçası burası benim. Ağaçlar falan filan. Öyle şehirlerden nefes alacak alanlar güzel oluyor arkadaşlar. Bizde ne yazık ki bu park kültürü çok yok. Gölde kano falan da yapılıyor herhalde. Deniz bisikleti gibi bir şeyler var. Böyle parkta böyle arkadaşlar. Vallahi yorgunum ya. Benim de çok enerjim düşük, o yüzden. Kusura bakmayın. Ama buraya da bir göstermek istedim size kapatmadan önce. Güzel yani. Seviyorum böyle yerleri. Bir de bakın karşıda tam şu tepe var ya, karşıda. Oraya teleferik çıkıyor. Bir de yapmak isterseniz, belki buraya gelince öyle bir şey yapmak isterseniz de, turistik şeyleri ben çok sevmiyorum, o yüzden çıkmak istemedim açıkçası. Öyle, daha da göstereceğim pek bir şey yok size burada. Salta'dan bu kadar. Sonraki videoda artık yukarılara doğru gidiyor olacağız. Tilkara'ya gideceğim muhtemelen. Yukarıda hakikaten merak ettiğim güzel yerler var, gezip görmek istediğim. Tarihi, kültürel, doğal olarak hakikaten güzel yerler var. Oralarda görüşürüz artık. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.